Evreni keşif serüvenimizde çok önemli bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Artık başka yıldızların çevresindeki gezegen sistemlerinde yaşamın izlerini arıyoruz. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen gelişmelerin ışığında, insanoğlunun evrendeki varlığıyla ilgili merak ettiği en önemli sorulardan birinin, evrende yalnız olup olmadığımız sorusunun yanıtını alabileceğiz. Bizimkine benzer başka gezegen sistemlerinde nelerle karşılaşabileceğimizi bilebilmemiz için kendi sistemimizi iyi tanımamız ve onunla ilgili daha çok bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bundan yaklaşık 50 yıl önce başlayan uzay serüvenimiz sayesinde Güneş sistemindeki çoğu gezegeni belli ölçülerde tanıdık. Halen süren bu araştırmalar çok uzaktaki başka gezegenleri anlamaya çalışırken bize ışık tutuyor. Gezegenler, yıldızları oluşturan bulutsunun artıklarından oluşur. Bulutsudan arta kalan madde, yıldızın çevresinde dönerken ince bir disk oluşturur. Bu disk, çoğunlukla gazdan oluşmakla birlikte, gezegenlerde bulunan tüm elementleri de içerir. Yıldızın ışınımının yarattığı basınç, yıldızın çevresindeki gezegen sisteminin içlerindeki gazı dışa doğru iterken, hidrojen ve helyuma göre daha kütleli elementlerin oluşturduğu parçacıklar büyük ölçüde yerlerini korur. Bu parçacıklar zamanda kütle çekiminin de etkisiyle topaklaşır ve sonunda gezegenler oluşturur. Güneş'e görece yakın olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars kayasal gezegenler olarak adlandırılırlar. Çünkü metal çekirdeklerinin üzeri kalın kayasal katmanlarla örtülüdür. Bu yapılarından dolayı öteki gezegenlere göre yoğunlukları büyüktür. Kayasal gezegenlerin diğer gezegenlere göre Güneş'e daha yakın olmalarının nedeni, Güneş sisteminin ilk dönemlerinde gazların güneş rüzgarıyla dış gezegenlerin olduğu bölgeye itilmiş olmasıdır. Jüpiter ve Satürn gaz devleri sınıfına giriyorlar. Bu gezegenlerin bildiğimiz anlamda bir yüzeyleri yok. Küçük, yalnızca birkaç dünya kütlesindeki metal ve kaya çekirdeğin üzerinde bulunan çok kalın hidrojen ve helyum katmanlarından oluşurlar. Gaz devlerinin evrimiyle ilgili iki temel senaryo var. Birinci senaryoya göre, onlar da evrimlerinin başlangıcında kayasal gezegenlerin geçtiği aşamalardan geçerek önce kayasal bir çekirdek oluşturmuş, sonra da çevrelerindeki gazı kütle çekimleriyle toplamış olabilirler. İkinci senaryoya göre ise doğrudan Güneş'i oluşturan bulutsudan, onun da aynı anda oluşmaya başlamış ama bir yıldız olabilmek için gereken kütleyi toplayamamış olabilirler. Gaz devlerinin yoğunlukları kayasal gezegenlerinkinden çok daha düşük. Uranüs ve Neptün ise Jüpiter ve Satürn'den küçük ama kayasal gezegenlerden çok daha büyükler. Bu gezegenlerde kalın gaz katmanlarıyla örtülü olmalarına karşın, iç katmanlarının çoğunlukla buzdan oluştuğu düşünülüyor. Bu nedenle onlara buz devleri de deniyor. Hidrojen ve helyum, bu gezegenlerin kütlelerinin küçük bir bölümünü oluştursa da, çok hafif gazlar oldukları için onların hacimlerinin büyük bölümünü oluşturuyor. Öte gezegen, Güneş sistemi dışında başka yıldızların çevresinde dolanan gezegen, araştırmalarında Dünya benzeri, daha doğrusu üzerinde yaşamı barındırabilecek özellikte olan gezegenleri keşfetme hayali önemli bir itici güç oluşturuyor. Henüz tümünü keşfetmemiş olsak da Güneş sistemine baktığımızda yaşamın oluşup serpilebilmesi için gerekli koşulların ne olabileceğini az çok anlamış durumdayız. Bildiğimiz kadarıyla sistemdeki 8 gezegenden yalnızca birinde, üzerinde yaşadığımız dünyada yaşam bulunuyor. Bu da yaşamın, en azından bildiğimiz yaşamın hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Merkür, Güneş'e çok yakın olduğu için sıcaktan kavruluyor. Güneş'in güçlü ışınımı gezegenin bir atmosferi olmasını engelliyor. Venüs de Güneş'e görece yakın bir gezegen. Ama onun asıl sorunu sera etkisi yaratan çok kalın bir atmosferinin olması. Dolayısıyla o da kavruluyor. Mars, Güneş ışınlarından sınırlı ölçüde yararlanıyor. Bir zamanlar bolca suya sahip olduğu görülse de şimdi soğuk ve kuru bir gezegen. Üstelik atmosferi de çok ince. Gaz ve buz devleri ise Güneş'e çok uzaklar ve bildiğimiz anlamda bir yüzeyleri yok.
Gaz katmanlarının altındaki basınçlar aşırı derecede yüksek. Dolayısıyla en azından bildiğimiz anlamda bir yaşamı destekleyecek durumda değiller. Gezegen araştırmacıları bu konuda dev gezegenlerin uydularından umutlu. Çünkü bu uyduların bazılarını örten buz katmanlarının altında derin okyanuslar olduğunu gösteren ipuçları var. Bu okyanuslarda hayal bile edemeyeceğimiz yaşam biçimleri gelişmiş olabilir. Gezegen araştırmalarından elde edilen bilgiler ışığında, Güneş sistemine baktığımızda, gezegenimizin birçok bakımdan doğru yörüngede ve doğru büyüklükte olduğunu görüyoruz. Güneş'e ne fazla yakın ne de fazla uzak, ne fazla büyük ne de fazla küçük. Güneş sisteminde dünya dışında alışık olmadığımız türdeki yaşamı destekleyebileceğini düşündüğümüz yerler bile biz dünyalılar için hiç de konuksever değil. Dolayısıyla bizim için yakınlarda bir başka dünya daha yok. Gökbilimciler, Güneş sisteminde yaşanabilir bir gezegenin kabaca Venüs'le Mars arasında bir yörüngede olması gerektiğini düşünüyorlar. Yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip bu uzaklığa yaşam bölgesi deniyor. Yaşam bölgesi gerçekte yalnız Güneş sistemi değil, tüm yıldız sistemleri, hatta gök adalar için bile geçerli bir kavram. Küçük kütleli yıldızlar daha az ışıma yaptığından, bu yıldızların çevresindeki yaşam bölgesi yıldıza bizimkine göre daha yakın olur. Büyük kütleli parlak yıldızlar içinse tam tersi geçerli. Benzer şekilde yaşama ev sahipliği yapabilecek bir gezegen, içinde yer aldığı gök adanın merkezine çok yakın olmamalı. Çünkü gök ada, merkezleri yüksek enerjili ışınım kaynağıdır ve bu da canlılar için büyük bir tehlike oluşturur. Bu ışınım, bildiğimiz canlı türlerinin DNA ağlarını parçalar. Gök ada merkezinden fazla uzaklaşıldığındaysa, yıldızların ve dolayısıyla da gezegenlerin ağır element bakımından zenginliği azalır. Bu elementler, canlıların oluşabilmesi için önemlidir. Gökada yaşam bölgesi işte bu ikisinin arasında bulunur. Samanyolu'ndaki yıldızların yaklaşık %10'unun dünyadakine benzer canlıların yaşamasına izin verecek yapıda ve konumda olduğu tahmin ediliyor. Elbette buna uygun gezegenleri de bulunduğu sürece. İlk öte gezegen 1995'te İsviçreli bir grup araştırmacı tarafından keşfedildi. Gerçi bu beklenmedik bir keşif değildi. Ama gezegen sistemlerinin yalnızca Güneş sistemine özgü olmadığı böylece kanıtlanmış oldu. Günümüzde bu sayı Ocak 2009 itibariyle 335'e ulaştı ve hızla artıyor. Bu gezegenlerin şimdilik 55'i yıldızının önünden geçerken gözlendi. Bunların birçoğu yıldızına çok yakın yörüngelerde dolanıyor. Bu nedenle de onun önünden geçme olasılığı yüksek olan gezegenler. Bu gezegenlerin büyüklük ve kütlelerinden yola çıkılarak yoğunlukları hesaplanabiliyor. Bugüne değin keşfedilmiş öte gezegenlerin birçoğu Jüpiter gibi dev gezegenler. Büyük hacimlerine karşın kütlelerinin küçük olması, Jüpiter benzeri yapıda olduklarını, yani çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuklarını gösteriyor. Aslında gözlenen öte gezegenlerin çoğunun dev gezegenler oluşu, bizim gözlem yeteneğimizin sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Yani evrende bu tür gezegenlerin daha yaygın bulunduğu gibi bir yargıya varmak için henüz erken. Nitekim daha gelişmiş aygıtlar yapıldıkça ve yeni yöntemler bulundukça giderek daha küçük gezegenler keşfediliyor. Bir gezegenin kütlesi, hacmi ve atmosfer bileşimi onun bir dünya mı yoksa bir Jüpiter mi olduğu hakkında önemli ipuçları verir. Güneş sistemindeki gezegen araştırmaları sayesinde bu konuda hem kuramsal hem de gözlemsel verilerden elde edilmiş bir bilgi birikimi var. Bu sayede gezegen bilimciler bir gezegenin kütlesinden ve büyüklüğünden yola çıkarak onun yapısına ilişkin tahminde bulunabiliyorlar. Örneğin kütlesi Dünya'nınkinin 10 katı kadar olan bir gezegenin hacminin de Dünya'nın 10 katı olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü gezegenin kütle çekimi maddeyi bundan daha küçük bir hacme sıkıştırır. Bu durum özellikle gaz devlerinde belirgindir. Çünkü gazı sıkıştırmak çok daha kolaydır. Jüpiter'i ele alalım.
Gezegenin üst katmanları düşük yoğunluktaki gazlardan oluşurken, iç katmanlara doğru inildikçe basınç şaşırtıcı derecede yükselir. Basınç 4 milyon bara, yeryüzünde deniz seviyesindeki atmosfer basıncı 1 bardır ulaştığında, hidrojen atomları elektron ve protonlarına ayrılır. Hidrojenin bu haline metalik sıvı hidrojen denir. Basıncın daha da yüksek olduğu derinliklerde proton ve elektronlar birbirine iyice yaklaşır. Keşfedilen öte gezegenlere baktığımızda Jüpiter'den daha büyük kütleli cisimler olduğunu görürüz. Ama bunların büyüklükleri Jüpiter'inkinden çok da farklı değildir. Bunun nedeni böyle bir gezegene kütle eklendikçe kütle çekiminin etkisiyle daha da sıkışmasıdır. Yeterince madde varsa bu durum gezegenin çekirdeğinin aşırı derecede ısınarak hidrojen atomlarını kaynaştırmaya başlamasına, yani bir yıldıza dönüşmesine kadar sürebilir. Katılarsa yüksek basınç altında değişik şekillerde davranır. Örneğin su buzu 10.000 bar basınç altında, ki bu Jüpiter'in iç katmanları için yüksek bir basınç sayılmaz, buz 7 olarak adlandırılan ve moleküllerin küp biçiminde dizildiği bir biçime kavuşur. Üstelik bu yapı sıcaklıktan fazla etkilenmez ve su böyle bir gezegende 1000 santigrat derece sıcaklıkta bile katı halde kalabilir. İşte bu nedenle gökbilimciler buzun bu haline sıcak buz da der. 2007'de keşfedilen ve Gliese 436b olarak adlandırılan öte gezegenin bir sıcak buz katmanına sahip olabileceği düşünülüyor. 22 dünya kütlesiyle bir dev gezegene göre düşük kütleli olan Gliese 436b, dünyanınkinin yaklaşık 4 katı kadar hacme sahip. Bu durumda yoğunluğu yaklaşık 1,5 gram bölü santimetre küp oluyor. Gezegen bilimciler bundan yola çıkarak gezegenin kayasal bir çekirdeğin üzerinde bulunan sıcak bir buz katmanından oluştuğunu, onun da üzerinin kalınca bir atmosferle kaplı olduğu sonucunu çıkarıyorlar. Bundan daha ilginç bileşimleri olan gezegenler de bulunabilir. Örneğin karbon gezegen denen ve bileşiminin yarısından fazlası karbondan oluşan gezegenlerin bir elmas katmanı ile örtülü olması pekala mümkün. Böyle bir gezegendeki en değersiz maden elmas olacaktır. Bir gezegenin bileşimi, onun ham maddesini oluşturan bulut suya bağlıdır. Örneğin bir yıldızın çevresindeki diskte oksijenden daha çok karbon bulunuyorsa, Güneş sistemindeki gezegenleri oluşturan diskte karbonun 2 katı kadar oksijen vardı, oluşan gezegenlerin kayasal değil, karbon yapıda olması beklenir. Daha yoğun disklerden doğan kayasal gezegenlerin ise ortamda daha çok miktarda malzeme bulunduğu için büyük kütleli süper kayasal gezegenler oluşturması beklenir. Yıldız oluşum sürecinin yan ürünleri olan gezegenlerin oluşumu, kendi sistemimizde gördüklerimizden çok daha karmaşık bir olgu. Çünkü bu süreç birçok değişkene bağlı. Samanyolu'ndaki yüz milyarlarca yıldızın çevrelerinde dolanan sayısız gezegen olmalı. Bunların arasında da çok farklı, hayal bile edemeyeceğimiz tipte dünyalar bulunması kaçınılmaz. Bu farklı tiplerdeki gezegenler arasından dünya benzeri, yaşamı destekleyebilecek gezegenleri seçebilmek için daha gelişmiş gözlem aygıtları ve ileri gözlem teknikleri gerekiyor. Yeryüzünden gözlem yapan araştırmacılar, bu sıralar kırmızı cüce olarak adlandırılan, Güneş'ten daha küçük ve sönük yıldızlara odaklanmış durumdalar. Bunlar gökadamızdaki yıldızların önemli bir bölümünü oluşturuyor ve bu küçük yıldızların çevresinde dolanan gezegenlerin bugünkü gözlem yeteneğimizle saptanabilmesi daha kolay. Bir yıldızın çevresinde dolanan gezegenleri bulabilmek için genellikle yıldızın yaptığı çok küçük salınımlardan yararlanılır. Yıldızla gezegen, uzayda ortak bir kütle merkezinin çevresinde dolandığı için yıldızın ileri geri, sağa sola hareket ettiğini görürüz. Elbette gezegenin kütlesi yıldızınkine ne kadar yakın olursa bu salınım o kadar belirgin olur. Bunun yanı sıra gezegen yıldıza ne kadar yakınsa salınım o kadar hızlı olacağından gözlenebilme olasılığı da daha yüksek olur. İşte bu nedenle gökbilimciler dünya benzeri gezegenleri bu küçük yıldızların çevresinde arıyorlar.
Şimdilik kimse bu tip yıldızların çevresindeki bir kayasal gezegenin yaşama elverişli olup olmayacağını kesin olarak söyleyemiyor. Yıldız küçük, sıcaklığı da düşük olduğu için çevresindeki yaşanabilir bölge yıldıza görece yakın olmalı. Yıldızın bu özellikleri sayesinde gezegenin yüzeyi aşırı sıcaktan kavrulmasa da bu yakınlığın bir takım yan etkileri olacaktır. Bundan birkaç yıl önce gezegen bilimciler bu tür yıldızların çevresindeki yaşam bölgesinde bulunan gezegenlerde bile yaşamın var olamayacağını düşünüyorlardı. Çünkü yıldızdan kaynaklanan parlamalar gezegenin üzerindeki yaşamı ciddi ölçüde tehdit edecektir. Bunun yanında belki daha az yıkıcı bir etken daha var. Tıpkı Dünya-Ay ikilisinde olduğu gibi iki gök cismi kütle çekimsel olarak kilitlenecek, yani ona hep aynı yüzünü gösterecektir. Bu da gezegenin bir yüzünün sıcaktan kavrulmasına, öteki yüzünün donmasına neden olabilir. Neyse ki son gelişmeler durumun bu kadar kötü olmadığını gösteriyor. Bu tür yıldızlara çok yakın yörüngelerde yalnızca 2 günde bir turunu tamamlayan ve atmosferi olan dev gezegenlerin keşfedilmesi, yıldız ışınımının gazı gezegenden uzaklaştıramadığını gösteriyor. Bu nedenle gökbilimciler bu tip yıldızlardan ümitlerini kesmiyorlar. Bugüne değin keşfedilmiş 335 gezegenden özellikle biri dikkatleri üzerine topluyor. Gliese 581c olarak adlandırılan bu gezegen, Gliese 581 adlı bir kırmızı cücenin çevresinde dolanan gezegenlerden biri. Gliese 581c yıldızına o kadar yakın ki, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın 14'te biri kadar, yıldızın çevresindeki bir dolanımını 12 günde tamamlıyor. Gliese 581c'nin en önemli özelliği, bir yıldızın çevresinde yaşanabilir bölgede keşfedilmiş tek süper dünya, Dünya'ya göre büyük kütleli ama benzer özellikler taşıyan gezegen olması. Yaklaşık 5 dünya kütlesindeki bu gezegenin yüzeyindeki sıcaklık 17 santigrat derece, yani gezegenimizin ortalama yüzey sıcaklığına çok yakın. Bu da bildiğimiz anlamda, yani yeryüzündekine benzer bir yaşamın burada var olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Aynı sistemin Nisan 2007'de keşfedilen bir başka üyesi olan Gliese 581 de yıldızına Gliese 581c'ye göre çok daha uzak. Dünyanın Güneş'e uzaklığının 1/4 kadar uzaklıkta. Bu, onu yıldızın gazabından korumaya yetecek bir uzaklık. Ne var ki bu uzaklığı nedeniyle yaşanabilir bölgenin biraz dışında kalıyor. Durum böyle de olsa, atmosferinin yaratacağı sera etkisi sayesinde yaşama ev sahipliği yapabilmesi için gereken sıcaklıkta olabilir.